Londra'dan herkese selamlar, ben Çiğdem Adan. Biliyorum ki Ankara Anlaşması sonuçlandı ve hepimiz puanlama sistemine yöneldik. Puanlama sistemiyle ilgili nasıl başvurabileceğiniz, şartlar nelerdir diye bir sürü video paylaştım. Eğer izlemediyseniz ve hala İngiltere'ye gelmeyi düşünüyorsanız lütfen videolarımı izleyin. Hala da paylaşmaya devam ediyorum. Çünkü anladığım kadarıyla konu tam anlamıyla anlaşılmış değil. Ben de bu konuya ve de hatta Ankara Anlaşması'nda açılmamış dosyanız var ise red hakkınız hala olabilir diyerekten Ankara Anlaşması redler konusuna tekrar dönmek istiyorum. Daha önceki bir videomda sizler için misafir etmiştim. Bingül Adan danışmanlık yapıyor İngiltere vizeleriyle ilgili. Aynı zamanda benim kız kardeşim. Bir aydır görüşemiyorduk. Sonunda bir öğle yemeği için buluştuk. Ortamımız biraz kalabalık olmasına rağmen kendisini köşeye sıkıştırıp derhal merak ettiğimiz soruları soruyorum. Umarım video konuşmalarımız bu kalabalıkta anlaşılır olur ama gerçekten çok önemli konuların üstünden geçeceğiz beraberce. Lütfen sonuna kadar izleyin. Sizler için büyük bir şans olabilir. Sonunda da zaten bir anonsumuz olacak. Onu da kaçırmayın. Bingül, hoş geldin. Hoş bulduk. Herkese iyi günler. Hava çok güzel Londra'da. Biz de çok güzel bir mekandayız. Sizlerle birkaç şey paylaşalım dedik. Çok teşekkür ediyorum. İlk önce nedense yapılan paylaşımlar neticesinde puanlama sisteminin çok kolay olduğu zannediliyor. Halbuki bence bununla ilgili iki tane handikapımız var. Türkiye'den yapılan müracaatlarla ilgili. Evet. Değil mi? Bu iki konuyla ilgili fikirlerini almak istiyorum. İngilizceden başlayalım. Şimdi İngilizcenin minimum B1 olması lazım. Türkiye'de B1 derece İngilizcesi olduğunu iddia eden veya sınavdan geçip de böyle bir şey kazandığını iddia eden arkadaşlarım bile buraya geldikleri zaman şok geçireceklerinden eminim. Çünkü birincisi pratik İngilizce konuşmak ve insanlara anında anlayıp cevap verebilmek sorularına başka bir şey. Bir de yazılıdan B1 almış olmak ve de veyahut da Türkiye'de bu İngilizceyi öğrenmiş olmak apayrı bir şey. Bir kere iş arıyorsunuz. Bir kere sponsor olup olmaması da önemli değil. İş aranıyor, işçi aranıyor olması lazım. Diyelim ki bir firma işçi arıyor, eleman arıyor ve ilanını veriyor. Bunlar recruitment agency'ler tarafından işçi bulma private özel acentalar aracılığıyla bu ilanlar yayınlanıyor. Sizin bakmanız gereken ilanlar sponsor lisansı olan insanların ilanına bakmanız lazım. Sponsor lisansı olan insanın da şirketin de eleman arıyor olması lazım. Yani bu lisanslar anında o anda benim ihtiyacım var diye çıkartıldıktan sonra şirkette kalıyor. Her sene renew yapılması gerekiyor. O andaki ihtiyacını karşılamış olabilir şirket. Başka bir ihtiyacı yoktur. Ama sponsor firmadır. Yani dolayısıyla ikisinin aynı firmada hem eleman o anda eleman arıyor olması lazım. Sizin niteliklerinizde eleman arıyor olması lazım. Hem de sponsor license olması lazım. Ondan sonra ne oluyor? Şu anda siz yurt dışında olduğunuza göre ki İngiltere'de bile iş görüşmeleri Zoom üzerinden yapılıyor. Adam mutlaka sizinle önce bir ön görüşme yapacaktır ve bu ona İngilizcenizi test etme fırsatı verecektir. Benim bir tane müşterim var. Kendisi İngiltere'de yaşıyor. Fizik öğretmeni. İngilizcesinin yeterli olduğuna inanıyor. Fakat kendisine 2-3 tane fırsat çıkardığım halde devamı gelmedi. Çünkü ilk görüşmede zaten yeterli İngilizceyi göstermediğini, yeterli İngilizcesi olmadığını ispat edici bir ilk iş görüşmesi oldu. Dolayısıyla bu çok önemli. Yani İngilizceyi biz Türkiye'de herkes bir this is a table, işte bir turistle görüşme, turistlerle konuşma, ben her yaz turistlerle konuşurum falan, çok iyi anlaşırım gibi bir inanç var. Ama İngiltere'ye geldiğinizde buradaki yaşam içerisinde kullanılan İngilizceyi ve
bu akıcılıkta olma başka bir olay. Dolayısıyla her ne kadar pozitif düşünün desem de birazcık da bulunduğumuz yeri güzel böyle ayarlamamız lazım. Neredeyiz İngilizce açısından yani. Evet, ben de zaten bana gelen sorularda özellikle kibarca anlatmaya çalışıyorum. Çünkü yapılan iş müracaatlarında gördüğüm kadarıyla İngilizce yeterli değil. Onun için diyorum ki hep İngilizce çalışsınlar. Muhakkak İngilizce dinliyor olmanız lazım. İngilizce yayınlar dinleyin, tercümeler yapın ve İngilizcenizi geliştirmeye çalışın. Şimdi ikinci sorumda yine çok önemli, sponsor firma bulmak. Ben bununla ilgili bir sürü şeyler paylaştım ama bir iki kelime daha alalım. Şimdi bahsettin şeyden, sponsor firma bulmanın zorluğundan, ama bir iki kelime daha alabilir miyiz bu konuyla ilgili? Arkadaşlara yardımcı olacak. Sponsor bulma olayları aslında kendisi bu işe ciddi zaman harcamak istiyorsa hm.gov.uk'de sponsor firmalarının listeleri var. Bu listeleri takip edebilirler. Bu listelerin Company House'da brief information'ı var. Her liste, her firma ile ilgili. Oradan bir bağlantı kurabilir. O bağlantıda şirkete ulaşma bilgisi olabilir, şirketin nerede ilanını verdiğini görebilirler gibi, bu şekilde çalışabilirler. Vaktim olamadı maalesef, yoksa ben bu listeyi size çok güzel hazırlayacaktım. Ama yani ileriki aşamalarda olacak. Neden puanlama sistemini çok basite indirgediler ya da kim basite indirgedi? Bir takım YouTube danışmanları diyelim, ablam hariç, o hariç. Herkes bir izlenme ve dinlenme şeyine yakalamak istedikleri için bol bol güzel anlatıyorlar böyle. İşte artık puanlama sistemiyle gelebilirsiniz. Yok öyle bir şey. O kadar zor ki. Çünkü iş arıyorsunuz. Türkiye'de iş bulamadan İngiltere'de nasıl iş bulacaksınız? Çünkü puanlama sistemine hala sadece Türkler için Ankara Anlaşması kalktı ve puanlama sistemi şimdi Türklere geldi. O da yok öyle bir şey. Bütün dünyada İngiltere'de çalışmak isteyen, şimdi Avrupa Birliği'nden de çıktığı için Avrupa Birliği'nden olan Alman'da, Kanadalı'da, işte Fransız'da, İspanyol'da hepsi aynı şekilde puanlama sistemiyle gelecek arkadaşlar. Dolayısıyla şansınız bayağı azalıyor. Yani bir pasta düşünün. O pastadan paylar böyle dağılıyor bütün dünyaya. Sizin çok yetenekli, işinizde çok süper ve de çok güzel bir İngilizce konuşuyor olmanız lazım. Adaptasyon problemi çekmeyecek seviyede olmanız lazım. O yüzden başarılar diliyorum bu konuda. Ankara Anlaşması olayına geçelim. Çünkü benim bu iş başvuruları ile ilgili bir videom daha var. İzlemediyseniz onu da izleyin lütfen. Bingül biraz mütevazi konuşuyor. Gerçekten yoğun olduğu için hazırlayamadığı bir şey var ama size de yakında bir sürprizi olacak. Ben biliyorum üstünde çalıştığını. Onu ilerleyen günlerde açıklayacağız. Ama onun dışında ben size Gov.uk'in dışında, yani hükümetin web sitesinin dışında başka bir site daha linki verdim. O da yine benim bir önceki videomda. Onu da kullanmayı unutmayın. Arkadaşlar, bu videoları paylaşırken benim bir beklentim yok. Ben bunu tamamen paylaşım, yani yardımcı olayım amacıyla yapıyorum o bilgileri. Benim için de bir sürü araştırma gerektiriyor, emek veriyorum. O videoları izleyin, aslında onlar da yap gereken şeylere yol gösteriyor. İzleyin lütfen. Şimdi Ankara Anlaşması konusuna geçiyorum. Çünkü görünüyor ki diğer vize başvuru şartları dışında, yani puanlama, skill worker ve NHS demişim, sağlık çalışanı dışında başka şeyler var. Onunla ilgili Bingül'ü kandırabilirsem tekrar bir video daha yapacağız ilerleyen günlerde. Ama şu anda en cazip gözüken, eğer hala açılmamış dosyalar var ise, Ankara Anlaşması. Lütfen Ankara Anlaşması müracaat sahipleri bunu can kulağıyla dinleyin. Mikrofonu tekrar Bingül'e veriyorum. Teşekkür ediyorum. Şimdi Ankara Anlaşması dosyaları az kalmıştır herhalde. Herkes itirazını yaptı diye bir şey çıktı ama hala benim de bildiğim kadarıyla yeni redleri gelenler var. İtirazını yapmamış olanlar var. Danışmanından şikayetçi olanlar var. Danışmanım yapabilir mi diyen var. Artı lütfen benim dosyama bakar mısınız? Danışmanımın hatası var mı diyen kişiler var. Ben bunların hepsine bakıyorum. İş planınıza da bakıyorum. Red mektubunuza da bakıyorum ve anında cevap veriyorum. Genelde baktığım dosyalarda danışman
hatası görmedim. Zannediyorsunuz ki iş planını çok böyle eleştiriyorlar. O yüzden iş planı kötü yapılmış. Bingül, önce şeyden bahseder misin? Red gelenlerin bütün ümidi bitti mi? Çünkü bilenler var, bilmeyenler vardır. Onu bir bahseder misin? Ne gibi şeyler var? Sen anlatana kadar ben bilmiyordum mesela. Red mektubunuz geldikten sonra 28 gün içinde, 28 takvim günü içinde itiraz hakkınızı kullanmalısınız. Şimdi dosyanız ne kadar kötü olursa olsun bir kere bu son şansınız, bence kullanın. Genelde Ankara Anlaşma dosyaları bugüne kadar o kadar hafif incelendi ki, yani bugün başımıza gelen bu eleştiriler, işte neden 3 tane rakip gösterdin de 15 rakibi göstermedin gibi, işte rakip analizi yapmadın, işte onların yorumlarını yazmadın falan gibi şeyler. Bunlar iş planınızın kötü olduğunu göstermiyor birincisi. Son 28 gün hakkınız var. 28 gün içinde danışmanla yapmış olan arkadaşlar danışmanlarıyla mutlaka kontakta kalsınlar. Çünkü o danışmanın size bunu parayla yaptıysa, to be honest, işin gerçeği, bunu parayla reddinizi de itirazını yapması lazım. Eğer yapmayan olursa, kendiniz yapmak istiyorsanız mutlaka yine videonun altına kontak numaranızı veya e-mailinizi atın veya istekte bulunun. Ben bu bahsettikleri kılavuz, Ankara Anlaşması, minimum işte şartlar nedir kılavuzunu İngilizcesini herkese gönderiyorum. Kendisi yapmak, kendisi çalışmak isteyen herkese bunu bedava gönderiyoruz. Çünkü bu zaten bedava bir bilgilendirme. Bundan yararlanabilirsiniz. Eğer ben yapamam, İngilizcem yeterli değil diyorsanız da o zaman da ben herkese söylüyorum. Yollayın dosyanızı, bakayım değer mi, itiraza değer mi, değmez mi? 28 günü geçirmeden değecekse yapacak mısınız, yapamayacak mısınız, kim yapacak? Ona göre ben buradayım. İlgilenen olursa görüşebiliriz. Zaten Çiğdem Hanım'ın sitesinden ya da işte YouTube şeyinden kanalından alabilirsiniz. E-mail adreslerimle bana ulaşabilirsiniz. Yani şu anda bitti bitmedi, işte son cevaplar da verildi derken mesela bazı insanlarla karşılaşıyorum, red mektubu gelmemiş. Daha dün bir olayla karşılaştım. Red mektubu gelmemiş. Ben Home Office'i aradım vize departmanıyla. Bu da paralı bir görüşme oluyor müşterim için. 5 Mayıs'ta kararı verilmiş. 18 Mayıs'ta TLS'den e-mail geliyor. Pasaportunuz hazırdır almaya diye. Bu da demektir ki yani resmen 2 haftasını yediler adamcağızın. 2 haftası bitti. Ve biz bunu öğrendiğimizde zaten 28 günü de kalmadı. Bitti. Fakat tabii red gelmiş. Dosyadan, yani pasaportu aldığı zaman 18 Mayıs'ta veriliyor cevap. Dosyan hazırdır ya da pasaportun hazırdır. Gidiyor alıyor ki içinde yok. Ve günlerce 2 hafta bakın geçti. Bugün ayın 3'ü. 28 gün hakkı gitti. Böyle durumlarla karşılaşıyorsanız korkmayın. Ama 28 gün bitmeden mutlaka Home Office'teki Immigration Departman'a telefonla ulaşmak lazım. Birisinin sizin adınıza bunu chase up yapması lazım. Ben dün aradım. Adama bugün e-mail ile geldi red mektubu ve bir referans alıyorsunuz bu görüşmeden dolayı. Vereceğim itiraz dosyasında 28 günü geçirdin mi diye bir soru var. Evet, geçirdim. Sebep soruyor. O sebep de gayet güzel. Sizin yaptığınız yanlış işlem, teknik hatanızdan dolayı ben daha yeni öğrendim. Kağıdım da elime yeni geçti şeklinde özürünüz kabul edilecektir. Hiç korkmayın. Böyle durumlar varsa da yine irtibatta kalın. İtiraz ettiğin dosyaya tekrar red gelir ise ne yapılabilir? Onu merak ediyorum. Çünkü zaten kararları doğru vermiyorlar gördüğümüz kadarıyla. Yani herkesin bildiği bu. Kafalarına göre kararlar veriyorlar. İtiraz ettik ve tekrar red geldi. O zaman ne yapmak lazım? Şimdi mahkeme kapısını zorluyoruz, aralamaya çalışıyoruz. Bunu ileriki zamanlarda her cam zaten mahkemeye götürebiliriz. Aslında mahkemeye çıkma hakkını kaldırmışlardı. 2015 yılında kaldırıldı. Bunun yerine administrative review koydular. Fakat hakimler gördüler ki administrative review yapması gereken işi doğru yapmıyor. Sonuçta Home Office vize departmanı içeriye girecek göçmen sayısını istediği kadar yani limit koyuyor ya da koymuyor, alıyor, almıyor gibi bir şey yani.
So administrative review de aynı şekilde değerlendiriliyor. Ve benim kanımca administrative review'lerde çok fazla pozitif cevap olmayabilir. Bunun sebebi adamlar diyorlar ki bence vallahi güçlü olan kazansın. Bizi parası olan kazansın. Bizi mahkemeye götürsünler. Mahkemeye çıkarsanız hakim değerlendirecek ve hakim hukuku korumak zorunda. Kanunun işlediğini görmek zorunda. Home Office'in başka ajandası var. Onların misyonu farklı. Ama hakimin önüne geldiği zaman hakim mecbur o kanunun işlediğini görmekten mecbur. Neden bunu söylüyorum bu kadar? Yani bu dosyaların hepsi mahkemede kazanır diye. Saçma olan dosyaların hepsi mahkemede kazanır. Saçma red verilmiş olan dosyaların hepsi kazanır. Çünkü Ankara Anlaşması'nda Standstill Clause diye bir şey var. 1960 yılında imzalanmış olan bu anlaşma 1970'te 2 tane article konuluyor, protokol yapılıyor. Deniliyor ki bugünkü şartlar neyse bu şartların üzerine herhangi bir ağırlaştırma, herhangi bir başka şart getirilmeyecektir. Standstill. Orada durdu bu. Yani onu değiştirmek yok. Onun üzerine başka bir şey getirmek yok. 1973'te de İngiltere Avrupa Birliği'ne girdiği zaman bunu kabul etmek zorunda. Bu European Treaty. So bunu kabul etmek zorunda. Şu anki istedikleri neden daha derin rakip analizi yapmadın? Neden işte bilmem advertising koymuşsun marketin için diyor ki 200 pound ayırmışsın diyor ama bunun diyor breakdown'unu, bunun itemize nereye kullanacağını bu paranın göstermemişsin. Bu çok önemli bir mevzu diyor falan filan gibi böyle abuk sabuk şeyler. Bunlara bakılmadan 1960'da 70-73'te internet mi vardı? Rakip analizi mi yapabiliyordu insanlar? Sadece bir dosya, ben şu işi yapacağım, bu işi yapabilecek benim tecrübem var, eğitimim var, param da var, ben geliyorum kardeşim. Ankara Anlaşması buydu. Dolayısıyla bu dosyalar administrative review'de geçmezse hepsini mahkemeye getiririz. O kedi buraya gelecek. Harikasın. Bomba haber. Ben buna bomba haber diyorum. Çünkü zaten bu videoyu da yapmak istemem, seni yakalamak istememin nedeni de buydu zaten. Bu arkadaşlar çok önemli. Eğer hakikaten hala Ankara Anlaşmanız var ise, yani dosyanız hala açık ise, cevabınız gelmediyse ve süreniz var ise bunu değerlendirin diyorum. İlerleyen günlerde Bingül'le tekrar konuşacağız ve hatta tekrar size bir bomba haber veriyorum. Bir soru cevap yapmayı düşünüyoruz. Sözünü aldım ben Bingül'den bunun. Bana gelen soruların birçoğunu ben cevaplayamıyorum. Ben danışman değilim. Bütün videolarımda söylüyorum. Ben danışman değilim. Ben hakikaten birilerine yardım etmeye çalışıyorum ve bana gelen o kadar çok soru var ki engelli arkadaşlarımızdan sorular geliyor. Ben nasıl yardım edeyim onlara? Nasıl vize alırlar onu bilmiyorum. Ayrıca herkesin değişik condition, yani değişik şartlarda vize müracaatları var veya müracaat yapmayı düşünüyorlar. Bu soruların hepsini şimdiye kadar gelmiş olanları, ayrıca bu videonun altına yazacaklarınızın tamamını biliyorsunuz. Benim Instagram adresimden ulaşıp DM de yazabilirsiniz bana. Özel mesaj da yazabilirsiniz. Video altına yazmak istemiyor iseniz. Ama muhakkak video altında isminiz olsun ki atlamayayım. Instagram'ım çok yoğun. Bingül'den söz alıyoruz. Bu konuyla ilgili soru cevap yapacağız ve çok yakında Ankara Anlaşmalılar kaçırmayın bu fırsatı. Puan sistemi ya da diğer vize başvuru şartları nelerdir merak ediyorsanız onları da yazın. Bir dahaki videoya kadar hoşça kal diyorum. Sağlıkla kalın. Görüşmek üzere. Bye. Görüşürüz. Bye bye.